Evet, şimdi otorizasyon servisinden başlayalım. Node.js bir backend yazalım buna. Ufak bir şey olsun. MongoDB kullanacağız. Bilgisayarınızda lütfen MongoDB'yi kurun. İşte MongoDB download diyeceksiniz. Bu kadar basit. Kuracaksınız. Yok, kuramayan olursa gene yazsın. Beraber kurarız. Sıkıntı yok. Böyle basit kısımları, hani giriş seviyelerini daha boş bir zamanda, ayrı zamanda ayrı bir liste yapıp, oynatma listesi yapıp anlatacağım. Şimdi bir tane klasör oluşturdum ben masa üstünde. İster C'de, D'de, E'de, F'de oluşturun. Yani nerede oluşturursanız oluşturun, beni ilgilendirmez. Bir tane beauty salon diye oluşturdum. Siz ona Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma diyebilirsiniz. Bunlara takılmayalım. Oluşturdum. Diyorum ki buna kardeşim open with code diyor. Code'la bu klasörü başlatıyorum. Şimdi klasör yapısını, ağaç yapısını beraber kuracağız. Buraya bir tane klasör açıyorum. Diyorum ki adını out diyor. Out servisimiz burada olsun. Terminal açtım. npm pardon cd out diyorum. npm init y diyorum. Bir tane package.json dosyası oluştursun bana bu arkadaş. Oluşturuyor. Çok güzel, lezzetli, tatlı bir arkadaş. Şimdi buna npm install iyi de diyebilirsiniz. TypeScript yüklüyorum. Save save dev diyorum. Yani geliştirme ortamında bize bir yardımcı olacak bir arkadaş bu. Tam hatırlamakla beraber npm tsc npx diyorduk galiba. npx tsc init diyorum. Bakalım çalışacak mı? Çalışmadı. Tam olarak npm tsc npx tsc init y diyelim. Pardon, çok affedersiniz. npx tsc init diyorum. Tahminimce bunun olması lazım. Evet, oluştu. Bir tane tsconfig JSON dosyamız oluştu. Bunun çok önemi yok. Şu ES2016, ES2020 yapabilirsiniz. Çok da şey değil, mantık o değil. Yani olayı anlatacağım ben size. Sonrasında Nodemon yükleyelim. Nodemon. npm nodemon. Nodemon nedir arkadaşım? Nodemon nasıl okursanız okuyun. Normalde değişiklik yaptığımız zaman dosyada, kodlarda işte terminali kapatıyoruz, bir daha açıyoruz, start yapıyoruz. Gerek yok. Nodemon bize bir şey kaydettiğimiz zaman tekrardan server'ı yeniden başlatıyor, sağ olsun. Bu arkadaş çok faydalı bir arkadaş. Mesela şey yükleyelim. npm install Express yükleyelim. Express API kurmamız için gerekli e, bir paket. Sonrasında şuraya bir tane bir dosya oluşturalım. .env diye .env. Buraya ben e, port portu, Mongo'nun adresini, sonrasında birkaç bir şey daha buraya kaydedeceğiz tabii ki de. Environment'ı biliyorsunuzdur. O da böyle yapıştırdım bunu da. Portumuz 3001. Mongo'si bu işte localhost 227.0.17 Beauty Salon. JWT Secret. JWT Refresh Secret. Bunları size anlatacağım. Ben tabii ki de bunu daha önceden çalıştım. Hani tabii ki de bazı yerleri değil. Hani her şeyi değil. Böyle basit şeyleri, gerekli şeyleri, hani zaman kaybetmeyelim diye, ama ileride yazarken bir yerde hata alacağız. Neler yapacağımızı beraber yürüye yürüye, düşüne düşüne bunlara karar vereceğiz. Kapattım abi bunu da. Sonrasında bir tane klasör oluşturalım şu out'un altına. Onun adını src diyorum. Sizde değil. Sonrasında şuraya, direkt buraya bir tane nodemon.json diye bir dosya oluşturuyorum, JSON. Ama bu yanlış yerde olmuştu. Sildim bunu. Evet, out'un altını oluşturuyorum. Nodemon.json. Kopyalamıştım. Yapıştırıyorum. src klasörünü izle diyorum. Çalıştırdığın yerde src index restart'ta src index ts olsun diyorum. Zaten bunları anlayacaksınız. Şimdi src'nin altındaki klasör yapımızı kuralım. Şimdi buraya src'nin altına bir tane klasör diyorum. Models dedim. Modellerimiz burada olacak. User modeli zaten. Fazla da model olmaz. Utils diyelim. Bir de roots, tabii ki de vazgeçilmezimiz. Roots. Bir tane de dosya olarak
index.ts bahsettiğimiz dosyamız bu. Bunu oluşturalım. Takip edin. Yazdıkça anlayacağız. Bunun öncesinde package.json'da şuraya package.json'ı açtım. Scripts'in altında test diye bir şey var. Ona virgül koydum. Buraya. Şunları yapıştırdım. Bu nedir? npm run boşluk dev yazarsam Nodemon'da çalıştır demek. npm start dersem tsc ve tsc olarak TypeScript çalıştır. Node dist slash index.js. Şimdi abi biz dist diye bir klasör oluşturmadık dersen benim kalbimi kırarsın. Biz npm run build alacağız en sonunda. O zaten o dist dosyasını oluşturacak build aldıktan sonra. Bunu tabii bizim için Docker sağ olsun CI/CD yönetimimizde yapacak. Devam ediyorum. Evet yazıyorum sevgili dostlar. Şimdi const up eşittir. Require express değil, biz express yazalım direkt. Zannedersem test, eslin, tek require'lar artık bir şey var. ES modüleler falan var. Orada kalktı diye düşünüyorum. Biz böyle elle yazalım. Import express form express. Express bizim canlı dinleyebileceğimiz bir API oluşturmamız için gerekli bir paket arkadaşım. Şimdi express'i şöyle devam edelim. Bak zaten çıkıyor. App use express JSON. JSON formatında işler yapacağız biliyorsunuz. REST API'de şu anda güncel metot böyle. Bak hepsi kendi yazıyor. Ben şey yapmıyorum. Tamam diyorum. App get dediği zaman yani slash direkt ana şeyde hani localhost 3000 ile çalışıyoruz direkt diyelim. Oraya get atarsak direkt herhangi bir alt controller endpoint yazmadan direkt bize result olarak bunu dönecek. Hello from the out service diyecek. Tabi bunu çalıştırabilmek için listen yapmamız lazım. App listen diyorum. 3000 demiş. Hatta konsolda da belirtelim. App.listen 3000 portu, hatta şuraya birazdan değiştireceğim. Konsolluk out service is running on port 3000 demiş. Şimdi bunu böyle kaydettim abi. Bakalım çalışacak mı? Geldim buraya out'un altındayım. npm run dev dedim. Bekliyorum. Bakın out service is running on port 3000 demiş. Şimdi bir tane herhangi bir tarayıcıyı açıyorum. Gayet. Local host 2.3 3000 dedim. Hello from the out service. Artık bizim küçük bir tane API'miz var. Ama ben bunu 3000'den değil project.env bu ne demek? Git environment dosyasından oku demek. Port diye yazmıştım. Env'imiz burada. Bu portu oku. Şimdi 3001'den çalışması lazım mantık olarak. Bu arkadaşın değil mi? Buraya şunu da yazayım. 3001'den dinliyorum diyor. Burada yazdığına göre. Geldim abi buna 3001 dedim. Environment'tan okuyor mu? Bakın okumuyor arkadaşım. Önce environment'ı buna tanıtmamız lazım. Bunda öyle işte. Bak data kendi çekti görüyorsunuz değil mi? Data yüklü değil. Data yükleyelim önce. Bunu çeken tabii ki de Copilot olması lazım. İşte yapay zeka böyle kullanılıyor. Yani aslında mantık o. Data'yı yükledik. Hemen diyorum ki data config patı söylüyorum. Nokta env. Bakalım bunda olacak mı? Zannetmiyorum olacağını çünkü aynı klasörde değil. Inject'in dedi. Herhalde tanıdı. Helal olsun görelim. Evet çalışıyor. Hello from the out service. Hatta burada değiştiriyorum. My out service diyorum. Evet artık datenvi okuyor. Ne olur ne olmaz. Şimdi bunu attığımız zaman sunucuya falan env dosyasını atmayı unuturuz. Öyle böyle. Şöyle 2.3 diyorum. 3001 diyorum buna. Okumazsa ne olur ne olmaz 3001'den alsın diyorum. Şimdi API'mizi basit olarak bir get metoduyla çalıştırdık servisimizi. Yavaş yavaş artık bir user modeli oluşturalım. Oradan onu işte root'lara bağlayalım. Bir out routes yapalım. İşte şifreleme, JWT falan entegre edelim. Bir tane user servisimiz olsun. Onun için Models'e geliyorum abi. Bir tane new file diyorum.
user.ts dedim. Geldim buraya. Public. Interface diyorum. Hatta bu interface olduğu için buna iUser diyorum. Açtım şöyle güzel bir şey. Girdim. Bir şeyler verdi ama biz bunları kullanmayacağız. Kendimiz yazacağız bunun içine. Bu arada public değil tabii ki de. Export diyeceğiz buna. Ya bazen bu oradan bu oraya atlayınca şey gibi İngilizce kursundan çıkıyorsun Almanca kursuna giriyorsun işler karışıyor diye. Şimdi abi user'ın bir tane e-mail olur değil mi? String. Password. Hash diyorum. Aynı mantık kullanacağız .NET'teki. 2 kere şifrelerim ki sağlam olsun. Full name diyelim. Ondan sonra e, telefonunu alalım. Ama telefonunu nullable yapalım. Vermek zorunda değil çünkü. Bir tane profession ekleyelim. Title gibi düşünebilirsiniz. Yani uzmanlık alanı ne bu arkadaşın diye. Ee, doğum tarihi verelim. Date türünde olacak. Gender diyelim. Gender'e. Buna da seçeneği biz verelim. İnan verelim burada. Hatta bunu böyle yaptım. Mail ya da pardon, mail. A'dır koymuyorum. A'dır diye bir şey yok kardeşim ya. Şimdi konuşturmasınlar beni. Olan vardır ama pek de bunu kullanacağını sanmıyorum. Tabii ki de herkesin kendi tercihi. Bir tane rolümüz olsun. Admin diyelim. Customer diyelim. Müşteri. Sonrasında expert diyelim. Uzman yani o işi yapacak kişi. Bir de bir tane de şeyimiz olsun. Sekreterimiz olsun. Sekreter mi yazıyor? Nasıl yazıyor bilmiyorum ki. Bir tane şey olsun. Foto orayla olsun. Mecbur değil tabii ki de. Kayıt olmak için şey yapalım. Alternatif kod yapalım. True false yaptık bunu. Verification code dedim. Verification code expires dedim. Date. Hadi bir tane de created at olsun. Update de şimdilik gerek yok. Ya detaylarına şey yaparsınız siz bunu. Çeşitlendirirsiniz hani. Beni yormayın. Bir tane refresh token saklayalım burada. Ondan sonra forgot password kodu olsun. Forgot password kodun expire olsun. Bunları yaptıkça anlayacaksınız. Ondan sonra bir tane şimdi burada bizim şeyde serviste bir tane branch servis açarız. Branchler olur yani şubeleri olur bu şirketin. Onu da e, yapalım mı yapmayalım bilemedim de. Olsun hadi yapmışken sağlam bir şey olsun. Branch ID'si bu olsun. Bir de hangi hizmetlere tabi bu arkadaş? Bu expert olarak şeyse yani müşteri girdi. Branch yani şubeyi seçti randevu için. Şimdi orada neler var kardeşim? İşte tırnağı var, masajı var, ne bileyim diyetisyeni var, bilmem nesi var tam bilmiyorum. Yani o an siz onu hayal edin. Şimdi bunlar bir servis. Bunların hepsi birer servis, hizmet. Ama şimdi buradaki uzman kişi hepsinde uzman değil. O yüzden hangilerinde uzman diye bir string listesi yapacağız ki o kişiler çıksın karşımıza. Ayşe Fatmalar çıksın. Mantık o. O yüzden girdim bu. Tamam şimdilik yeter. Başka bir şeye ihtiyacımız olursa tabii ki de şey yaparız. Hatta buraya tabii ki de is active de koyalım. Belki veya is active değil is deleted diyelim. Belki o kişi o hesabını silmek isteyecek. Çünkü biz bu mobil uygulama biz arkadaşlar e, şey yaptığımız zaman Google Play Store'a ya da App Store'a yüklediğimiz zaman kesinlikle şey istiyorlar. Hesap silme seçeneği olacak. O çünkü sen demo kullanıcı adı şifre veriyorsun bu arkadaşlara. Onlar giriyorlar bakıyorlar işte user şifre
bilmem nesi var mı, hesap silebiliyor mu gibi şeylere bakıyorlar. Neyse, şu terminal bunu kapatıyorum. Buradan bir paket yükleyeceğiz. npm Mongose. Bu MongoDB ile çalışacağımız paket. MongoDB kullanacağız demiştik. Geldim. Şimdi bu iUser bir tane diyeceğiz ki kardeşim bu Mongose'nin bir doküman tipi. Yani doküman diyoruz biz buradaki şeylere. Hani şeyde tablolar var ya Postgre'de veya MS SQL'de. Burada koleksiyonlar var. O koleksiyonların içindeki her bir kayıt da bir doküman. Yani şeydeki tablodaki satır neyse Postgre'de burada doküman diye geçiyor. O yüzden ben buna extends diyorum. Document değil Mongose nokta document diyorum. Bu Mongoose yani Mongo'nun doküman tipinde bir yapı diyorum ben buna. Aşağıda geliyorum bir tane de zaten kendisi de çıktı. Bunu girdim. Mesela ne demiş? E-mail. Yani Mongo'nun şemasını oluşturuyorum ben. User şemasını. iUser tipinde bir Mongo şeması. Yani ben bunu ilk çalıştırdığımda, bir kayıt yaptığımda buradaki şemaya göre kayıt yapacak Mongo'ya. Şimdi ne demişim? E-mail. Bu kendisi bunu yazdı. E-mail demiş. Type string olacak. Doğru mu? Doğru. Required true, unique true. Doğru. Gerekli, hani lazım ve unique olacak. İki tane olmayacak aynı e-mailden tabloda. Passport hash salt required zaten. Hatta bu passport hash ve salt'a şimdilik biz böyle nullable koyalım ki ileride Google'la sign up, Google'la kayıt yaptığı zaman şey olsun. Şifre girmek zorunda olmasın. Böyle kaldırdım bunu. Ondan sonra full name'i string, required true doğru. Phone var, profession, birth date var. Phone default null, hatta şunlara default null diyelim. Profession tamam. Type date demiş. Default'unu da ne verelim? Ya bu default'lar bizim kafamızı karıştırıyor. Bence bu default'ları kaldıralım kardeşim. Kendi karar versin. Zaten burada ben yazmazsam default'u null oluyor zaten. Ondan sonra geldik zurnanın zırt dediği yere. Şimdi abi gender var ya gender. Cinsiyet. Onu nasıl yapacaksınız biliyor musun abicim? Gender diyorum. Tamam mı? Type. Tabii ki de string. Bakın sen kendisi de verdi. İnham demiş. Köşeli parantez açtım. Yukarıda ne yazdım abi? Male female dedim. Ve köşeli parantezi kapatıp süslüğü kapatıp virgülümü koydum. Aynı şekilde rolde aynı mantıkta. Sekreter dedim. Burada virgülü koydum. Default customer dedim. Yani kayıt olan kullanıcı direkt customer olarak kayıt olacak. Çünkü biz admin'i falan admin panelinden elle yeni kullanıcı oluşturacağımız için orada seçtireceğiz bunun ne türünden olduğunu. O yüzden mantık bu. Devam ediyorum. Ne kaldı? Foto ile string zaten geliyor. Is verified default false. Doğru. Verification code tamam. Expires tamam. With that. Tamam. Default date now verdi. Direkt timestamp dediğimiz dalga. Geçtim. Forgot password. Tabii şeyler doğru mu? Sıralama is verified. Yani sıralama değil de aynaları yazıyor mu? Yazıyor. Forgot password code express. Doğru. Branch ID. String service ID. Şu tip bakın. Şemamız bu. Ya bunu şey gibi düşünün. .NET serisini izleyen arkadaşlar Entity Framework'te configuration diye bir şey vardı. Orada neyin ne olduğunu belirtiyorduk önce. Entity Framework'e. Aynı mantık. Ama bir de şeyimiz var. Is data default'u false. False diyoruz. Bir tane de süslümüzü kapatıyoruz. Lakin burada bir şeyi atladık. Arkadaşım. E, şu şeyi yapalım önce. Şu şeyi atladık. Şu şöyle olmasın. Şöyle olmasın. Bunu şöyle siliyorum. Bakın bu şekilde olacak. Köşeli parantezin içinde süslü koyduğunuz type string her bir nesne string tipinde olacak diye belirttim.
Ondan sonra geldim abi buraya. Ee, bakın zaten çıktı. Const user mongoose.model iUser tipinde user tablosu olacak bu. User şeması dedim. Bunun da başına export koyuyorum. Mantık bu. Şimdi sevgili dostlarım bunu kaydettim. User'la şimdilik işimiz bitti. Yani modelimizi oluşturmuş olduk. Sonra bu video şimdilik burada kalsın. Bir sonrakinde de password kripto işlerini, encrypt işlerini yapalım, JWT işlerini yapalım. Öyle öyle gidelim. Birkaç videoda bunu tamamlarız. Evet hadi. Hadi devam yarış.